Bu videoyu açarken listede İngiltere'nin havası kesin vardır dediğinizden eminim. Size Londra Avrupa'daki şehirler arasında yağmur alma bakımından kaçıncı sıradadır diye sorsam, siz düşüne durun, ben de size güzel bir gezintiye çıkartayım. Evet Cenker, sağ ol. Şu şöyle yapılır, bu böyle yapılır. Güzel güzel anlattın. Biraz da bize İngiltere'nin kusurlarından bahset diyorsanız bu videoda 2,5 yıldan sonraki gözlemlerimizi sizinle paylaşacağım. Ya benim için birinci sırada yemekleri geliyor. Yemekler derken yani Türk mutfağından bahsediyorum. Bence burada yemek kültürleri oldukça kısıtlı. Bir English breakfast dedikleri kahvaltısı var. Ne kadar beğenirsiniz bilmiyorum. İşte içinde ızgara mantar oluyor, fasulye oluyor, işte domuz pastırması oluyor, yumurta oluyor ve hash brown dedikleri mücverin patates versiyonu gibi düşünebiliriz. Yani zamanla ona alışıyorsunuz. Fena değilmiş falan diyorsunuz ama tabii bizim Türk kahvaltımızdan çok uzak bir kavram. Evde işte tea time dedikleri çay ve işte scone böyle hani poğaçamsı gibi bir şeyle birlikte bir kültür oluşturmuşlar. Ama onun dışında kendine ait pek bir yeme içme kültürleri yok. Yani İngiltere'nin de çok köklü bir ulus olduğunu düşünürsek bu beni biraz şaşırtmıştı açıkçası. Daha zengin bir mutfak bekliyordum. Türkiye'den geleceğinizi varsayarsak işte burada Adana'sı, Urfa'sı, lahmacunu ve döneri gibi şeyleri çok fazla bulamayacaksınız. Balık mesela. Balık her yerde satılıyor ama Türkiye'deki kadar lezzetli olduğunu da söyleyemem. Diğer nokta tabii zeytinyağlılar falan. Eğer seviyorsanız öyle yaprak sarmalar, deniz börülceleri, zeytinyağlı pırasalar falan burada kendiniz yapmaya çalışabilirsiniz. Ama tabii marketlerden bulacağınız şeyler de biraz kısıtlı olacaktır. Ve tatlılar, yani benim için önemli bir mevzu bu. Siz de benim gibi sütlü tatlı ve şerbetli tatlı meraklısıysanız böyle kazandibileri, tavuk göğsüleri, keşkülleri, baklavaları, havuç dilimlerini, kaymaklı ekmek kadayıflarını burada bulmanız oldukça zor. Bulduklarınızı da çok seveceğinizi düşünmüyorum açıkçası. Bunun yanında tabii bahsetmeden olmaz. Bizim için yine önemli bir konu kahvaltılıklar. Yani öyle beyaz peynirdi, zeytindi, işte sucuktu. İşte Akdeniz marketleri, Türk marketleri var. Onlardan bulabilirsiniz. Ya da online sipariş edebilirsiniz. Ama yine seçenekleriniz oldukça kısıtlı olacak. Bunları Türkiye'den getirmek de yasak. Et ve süt ürünlerini yurt dışından İngiltere'ye getiremiyorsunuz. Yani belki getirmenin yolları vardır ama ben o konuda size bir öneride bulunamayacağım. Biz getirmeyi denemedik. Tabii ki özellikle Londra'da yani istemediğiniz kadar dünya mutfağı seçeneği mevcut. Ama bahsettiğim gibi Türk mutfağıyla ilgili seçenekler bence oldukça kısıtlı. Ne kadar yakın olur, ne kadar sıklıkla gidebilirsiniz bilmiyorum. Ve kalitelisine de erişmek birazcık zor. Ben ikinci maddeye geçerken kamerayı da buradaki parka çevireyim. Burası oldukça güzel bir park. Belki hoşunuza gider. Manzara eşliğinde konuşmaya devam edelim. Bence buranın ikinci eksisi toplu ulaşım ücretleri. Yani toplu ulaşım çok yaygın. Her yere her şekilde gidebiliyorsunuz. Fakat konu ücret meselesine gelince işin rengi biraz değişiyor. İngiltere sanırım bırakın Avrupa'yı, dünyada ulaşım ücretleri en yüksek olan ülkelerden bir tanesi. Bize bunu bizzat yaşayarak tecrübe ettik diyebilirim. Yani fikir vermesi açısından burada otobüse binmeniz yaklaşık 1,75 pound diyebiliyorum bugünlerde. Metronun da fiyatı değişiyor ama böyle 2,8 pound gibi düşünebilirsiniz. Şehir merkezinde eğer böyle bir 4-5 durak binecekseniz örneğin. Trenin ücretleri de örneğin hani Richmond'da çok fazla yaşayan Türk var diye söylüyorum. Richmond'dan merkeze Waterloo civarına gitmek isterseniz 6,70 pound civarında bir ödemeniz oluyor. Yine daha pratik bir örnek vermesi açısından bizim daha önceki videolarımda Twickenham'da yaşadığımızdan bahsetmiştim. Twickenham'dan şehir merkezindeki ofislerimize gidip gelmemiz yaklaşık 14-14,5 pound tutuyor. Yani bu bence yüksek bir rakam. Bir gün ofise gidip gelmek için. Yine mukayese olması açısından söyleyeyim. Burada örneğin Starbucks'tan orta boy bir latte'yi 3,95 hadi 4 pound diyelim civarına alabiliyorsunuz. Ya da orta boy bir americano'yu işte 3,60 civarına alabiliyorsunuz. Yani bir günlük ofise git gel maliyetinize 4 tane Starbucks'tan kahve alabilirsiniz. Yani Türkiye ile kıyasladığımda bana oldukça pahalıymış gibi geliyor. Ya da benzer bir şekilde mesela McDonald's'ın Big Mac menüsüne baktım. 6,79 pound diyor. Yani 2 menüden fazla alabiliyorsunuz bir günlük ofise git gel paranızla. Trenlerden bahsedecek olursam da örneğin merkezden Stansted denen bir havaalanı var burada. Pegasus uçuyor. Oraya minimum 9 pound'a gidebiliyorsunuz trenle. Bence bu da pahalı. Sonuçta bir tek o trene binip gitmeyeceksiniz. Muhtemelen oraya da aktarmalar eşliğinde geleceksiniz. Heathrow Express'te yine merkezden Heathrow'a gitmek isterseniz 15 pound'a gidiyor. Bunlar da minimum ücretler. Yani önceden aldığınızı düşünürsek tarih yaklaştıkça bu fiyatlar yukarıda çıkıyor. Buranın meşhur Eurostar treni var. Biliyorsunuz kanaldan geçerek Avrupa'ya bağlıyor İngiltere'yi. En yoğun hattı Londra, Paris. Yani tek yön minimum 39 pound'dan başlıyor. Git gel almak isterseniz 78 pound. Yani pound cinsinden düşündüğünüzde tabii yine astronomik bir rakam değil.
Ama bundan daha ucuza uçakla gitme opsiyonlarınız var. Yani trenin daha ucuz olmasını beklersiniz bu durumda. Bahsetmek istediğim diğer bir konu hırsızlık. Yani İngiltere'nin güvenlik problemi var diyemem ama araba hırsızlığı ve kapkaç problemi var diyebilirim. Bu kapkaç mevzusu ile ilgili rakamlara ve vesaire ulaşmak kolay değil. O yüzden Türkiye ile birebir net bir karşılaştırma yapamayacağım. Ama burada medyada sıklıkça görüyoruz. İşte bisiklette geçerken telefonunu çalanlar, işte tam metronun kapısı kapanırken elinde tutan telefonu çalanlar ya da masanın üstünde bir kafede duran telefonunuzu geçerken alıp çalanların videolarını sıklıkça görüyoruz. Yani Türkiye'de de illa alıyordur diye düşünüyorum ama bu kadar göz göre göre, bu kadar haberlere manşet olacak kadar sıklıkla ben kapkaç hikayesini pek hatırlamıyorum. Ama malum 2,5 yıldır da Türkiye'de yaşamıyoruz. Onun değerlendirmesini size bırakacağım. Ama net olan bir konu varsa araba hırsızlığı. Yani buraya geldiğimizde benim en çok şaşırdığım şeylerden biri olmuştu bu. Arabalar çalınıyor. Yani Türkiye'de ben çok uzun yıllardır hiç duymam ki işte ofisten bir arkadaşımın geldiğini, birisinden bahsedildiğini, işte benim arabam çalındı ya da şunun arabası çalınmış diye. Tabii oluyordur illa ama ben çok çok düşük oranda olduğunu düşünüyorum. Ya burada araba hırsızlığı ciddi bir mevzu, çalıyorlar yani. Tabii bunda hani burada site niteliğinde çok fazla evin olmaması, İşte kapalı otoparkların olmamasının da etkisi olabilir. Da işte house yani müstakil nitelikte diyebileceğimiz birçok ev var. Belki o hırsızlar için işleri biraz kolaylaştırıyor olabilir diye düşünüyorum. Yani birçok arabada böyle gece yürüdüğünüz zaman direksiyon kilidinin takılı olduğunu göreceksiniz. Ben de direksiyon kilidi kullanıyorum. Hatta bir de Faraday kutusu denen kutulardan kullanıyorum. Evet, bu kutulara arabanızın anahtarını attığınız zaman anahtarınızla arabanın arasındaki iletişimi kesiyor ve hırsızların arabanızı çalmasını bayağı bir zorlaştırıyor. Bahsetmek istediğim diğer bir konu sağlık. Aslına bakarsanız bu bence biraz çetrefilli bir konu. Öyle çok net bir şekilde İngiltere'nin sağlık sistemi Türkiye'den kötüdür ben diyemiyorum açıkçası. Farklı düşünenleriniz olabilir. Bu benim kişisel yorumum ve bizim buraya ailecek geldiğimizden beriki gözlemlerimiz. Biz buraya geldiğimizde 1,5 yaşında bir kızımız vardı. Daha sonrasında da burada bir bebeğimiz oldu. Yani 2 tane küçük çocuk ve bebeğim olan bir aile olarak düşünebilirsiniz bizi. Biz de malum 40'ımızı aşmış 2 tane insan olarak ufak tefek problemler yaşadık. Özellikle çocuklarımızdan dolayı birçok kez hastaneyi ziyaret ettiğimizi söyleyebilirim burada. Bir 15-20 kere herhalde hastaneye gitmişizdir. Bunlardan bir tanesinde kızımız yani büyük olan bir gece konakladı da. Eşimin hamileliği boyunca da buradaki tabii ki kontrollere, hastanelere sürekli gidip geldik. Onunla da ilgili bir komplikasyon oluştuğunda bir hastanede bulunması gereken bir durum oldu. Tecrübelerimiz bununla kısıtlı bizim. Öyle çok acil hastaneye gitmemizi veya bir operasyon olmamızı gerektiren bir durumla karşılaşmadık. Da planlı bir şekilde de böyle bir ihtiyacımız olmadı henüz. Böyle daha ciddi vakalarla ilgili bir yorum yapamayacağım. Burada tabii ki küçük çocuğunuz olunca onların da çok hastalandığını söylemem gerekiyor. İşte kreşe gitsinler ya da gitmesinler. Malum öyle peş peşe hastalıklar silsilesi yaşadığımız durumlar oldu. Sağlık konusuyla ilgili İngiltere'de yaşayanlarla konuştuğunuzda 2 tane şey duyarsınız. Bunlardan ilki ya işte ölmediğin sürece kimse sana bakmıyor. İkincisi de burada uzmana ulaşmak zor. Ama uzmana ulaştığın zaman da dünya çapında uzman doktorlarla çalışıyorsun. Yani ilk yorum bence biraz abartılı. Ölüyor olmanıza gerek yok. Ama gerçekten bir önceliklendirme sistemi var. Ya işte karnım ağrıyor diye acile gelenle ne bileyim kolu kırılmış ya da kanları içinde girene tabii ki aynı özeni göstermiyorlar. Yaş gruplarına göre de bir önceliklendirme mevcut. Yaşlılara, çocuklara ve özellikle bebeklere tabii ki çok büyük öncelik veriyorlar. Burada sağlık sistemi tabii birkaç katmandan oluşuyor. Türkiye'deki gibi. Hepsininle ilgili kısaca fikrimi paylaşayım. Bunlardan ilki burada her şey GP ile başlıyor. Yani Türkiye'deki aile hekimi olarak düşünebiliriz. Duymuş olabileceğiniz en büyük şikayetlerden bir tanesi burada insanların GP'den randevu alma süreleri. Yani şehirden şehire, mahalleden mahalleye değişiyor olabilir. Ama bizim bulunduğumuz bölgede biz GP'imizden çok memnunuz. Bahsettiğim gibi özellikle çocuklarla ilgili bir dolu hastalık mevzumuz olduğu için GP'yi çok sıklıkla arıyoruz. Bunların tabii büyük çoğunluğunda bize de bir şekilde bulaştırıyorlar. Bizim de görüşmemiz ve randevu almamız gerekiyor. Yani saymadım ama herhalde şu ana kadar böyle bir 30-40 kere GP'den randevu almışızdır diye düşünüyorum. Bu aramaların büyük çoğunluğunda aynı güne randevu alıyoruz biz. Bazı zamanlarda da eğer yoğunsa ertesi güne veriyorlar. Ama ikinci, üçüncü güne kaldığımız durum ben hatırlamıyorum. GP'lerin de genel olarak tecrübesinden ve tetkiklerinden de memnun kaldık. Yani hastaneye yönlendirdikleri durumlarda oldu tek tük ama genel olarak GP'ye giderek işimizi çözdüğümüzü söyleyebilirim. Videoyu çekmeden hızlıca bir Google araştırması yapmıştım. Acaba hani burada GP'ye yani aile hekimine düşen hasta sayısı ne civarda diye. Yani hem İngiltere hem Türkiye için rakamlar yakın çıktı. Yani iki ülkede de bir aile hekimi başına yaklaşık 3500 civarı hasta düştüğünü okudum ben. Gelelim devlet hastanelerine. İngiltere'deki hastanelerin büyük çoğunluğu
devlet hastanesi. Yani Türkiye ve İngiltere nüfusunu karşılaştırdığımızda bence hastane sayıları yakın. Türkiye'de 1500 civarı hastane var diye biliyorum. Ama bunun yaklaşık 1/3 de özel hastane diye hatırlıyorum. Yani 500 civarı. Buraya baktığımda hastane sayısı 1100-1200 civarındaydı. Ama özel hastane sayısı daha düşüktü. Sanırım 200-250 civarında burada hastane var. Yani Türkiye'nin 1/3 özel derken buranın yaklaşık 6'da 7'de biri özel hastane gibi düşünebiliriz. Hastanelerin acil bölümünü burada NHS tamamen üstlenmiş durumda. Yani özel hastanelerin acil bölümü yok. Belki istisnalar olabilir. Sanırım buraya geldiğimizden beridir de bir 15 kere devlet hastanesi tecrübemiz olmuştur. Yani ortalama bekleme süremiz 1,5 saatle 2,5 saat arasında değişti diyebilirim. Tabii ki istisnai durumlar oldu. Yani kızımızı ciddi bu sanırım norovirüs dedikleri virüsten kaptığında orada gözlemlemek istediler. Yani yaklaşık bir gün tuttular orada ve bir düzelme olmadığını görünce de gece hastane kabul yapmaya karar verdiler ve bir gece kaldı kızımız orada. Yani hastanede konaklarkenki servisin oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Çok ilgililer ve ortam şartları da gayet başarılıydı. Ama acile gittiğiniz zaman tabii ki orada beklemekte olan bir kalabalıkla çoğu zaman karşılaşıyorsunuz. Sizin ya da çocuğunuzun o anki durumunu değerlendirerek öne alma durumları oluyor. Cenker biz konuştuk, 6 saat 8 saat bekleyenler oluyormuş acilde derseniz. Evet, bu kadar bekleyenler de olmuş olabilir. Bazı duyurular aldığımız oldu, işte bugünkü bekleme sıramız şu şekilde ya da şu an şu doktorlarımız yok gibisinden. Yani bir doktor açığı problemi yaşadıklarını kesinlikle söyleyebilirim. Ama öyle ya hastalıktan öldük, kimse bizle ilgilenmedi, 3 gündür bekliyoruz gibi bir durumla da karşılaşmayacağınızı da belirtebilirim. Buradan puanı ben özel hastanelerin acilliğinin olmamasından dolayı kırıyorum. Yani çok şükür şimdiye kadar hiç ihtiyacımız olmadı. Ama ambulans servisinden de bahsetmem gerekirse, ofisteki bir arkadaşımın 2 aylık bebeği varken bir acil durum müdahalesi gerektiğinde 7 dakika dolmadan ilk müdahalenin yapıldığını söylemişti ambulansın gelerek. Yani bayağı etkileyici gelmişti bana. Türkiye'deki rakamları bilmiyorum. Türkiye'de de çok bir tecrübem olduğunu söyleyemem. Ama en azından kendi gözlemlerim doğrultusunda ambulansların defalarca trafikte sıkışık kaldığını şahitliğim var. Yani bu ambulans acaba buradan nasıl geçecek, ne kadar zamanda geçecek de gitmek istediği yere de ulaşacak diye kendi kendime böyle iş geçirdiğim olmuştur. Burada en azından böyle bir durumla hiç karşılaştığımı söyleyemem. Diğer bir konuda tabii ki daha böyle basit operasyonlar diyebileceğimiz, örneğin diş doktorları ya da estetik operasyonlar ya da örneğin saç ekimi gibi mevzularda bence Türkiye yine tercih sebebi. Buradaki insanların çoğu Türkiye'ye gidiyorlar. Yerli olsun, yabancı olsun bu işlerini görebilmek için. Bunların burada hem pahalı hem ulaşması zor olduğunu söyleyebilirim. Bu konuda da notumu Türkiye'ye veriyorum. Bizim gelmeden oradayken uzunca bir süre özel sağlık sigortamız vardı. Özel hastanelerin acilinden yararlanabilmek bence büyük bir avantaj. Dolayısıyla genel ortalamaya baktığımızda İngiltere'nin sağlık sisteminin Türkiye'den sanırım daha kötü olduğunu söyleyebiliriz. Evet, diğer bir nokta havası. Videonun başlarında sorduğum soruya cevap vermek gerekirse Londra Avrupa'daki 44 başkent arasında değerlendirildiğinde yağmur bakımından 35. sırada. Bunun çok sıra dışı bir sonuç olduğunu farkındayım. İstanbul'da 12. sırada bu arada. Yani listenin üst sıralarında diyebiliriz yağmur alma bakımından. Yani evet, yağmur konusu biraz şaşırtıcı çıktı bu konuda. Ama derecelerin özellikle İstanbul-Londra'yı karşılaştırdığımızda bence çok yakın gittiğini söyleyebilirim. Sadece yazın güneşli geçen günlerin sayısı olarak ve belki de derece olarak İstanbul kadar sıcak ve güneşli geçmediğini söyleyebiliriz. Yine istisnalar mevcut. Mesela biz buraya 2022 yaz ayında geldiğimizde burası anormal sıcaktı. Birkaç gün boyunca 40 dereceleri gördük. İngiltere'yi tabii ki Türkiye'den daha kötü olarak puanlamamdaki neden genele vurduğunuzda tabii İngiltere'de aslında büyük bir ülke ve bir ada. Çok uzun ve büyük sahilleri de var. Ama işte yazın İngiltere'den çıkmayayım, burada bir sahil yapayım, şurada denize gideyim gibi bir duruma giremiyorsunuz. Deniz o kadar ısınmıyor. Ve sürekli olarak sıcak havanın ve güneşli havanın olacağının bir garantisi yok. Belki kısa çaplı planlar yapılabilir böyle sahil yerlerine gitmek için yazın. Baktınız hani hafta sonu gerçekten hava sıcak ve güneşli olacak. Ama işte bir hafta Bodrum'a gideyim, kesin Temmuz'da sıcak olur, 35 derece olur ya da Antalya'ya gideyim 38 derece olur gibi bir duruma giremiyorsunuz. Ve yaz ne kadar sıcak ve güneşli geçerse geçsin, tabii ki bir okyanus ülkesi ve kuzeyde olmasının verdiği etkiyle denizi hiçbir zaman öyle girilebilir düzeylere bence çok gelmiyor. İngiltere'nin Türkiye'den havasının daha kötü olduğunu düşünüyorum. İstanbul'dan Londra'ya geliyorsanız ben öyle yaz, Temmuz, Ağustos ayları haricinde öyle çok aman aman bir fark hissedeceğinizi düşünmüyorum. Ama Ege'den, Antalya'dan ya da Adana'dan geliyorsanız örneğin burada biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz bu konuda. Son bölümde de biraz böyle benzer şekilde yanlış bilinen doğrulardan bahsetmek istiyorum ya da yanlış izlenimi verilen diyeyim. Örneğin burayla ilgili sorduğunuzda
duyacağınız şeylerden bir tanesi, ya işte burada çok garip bir düzen var. İşte ev almak istiyorsunuz ama banka hesabı istiyorlar. İşte banka hesabı açmak istiyorsunuz ama adres görmek istiyorlar. Ya bir türlü işin içinden çıkamadık. Şuradaki ilk düzenimizi, haftamızı, ayımızı bir türlü kuramadık. Ya bence bu çok doğru değil. Evet, sanırım önceki yıllarda böyle problemler yaşanmış. Fakat şu an öyle bir şeyin söz konusu olduğunu söyleyemem. Biz ev tutmak istedik. Kimse de bizden bir banka hesabının açılmasını beklemedi ve istemedi. Evimizi tuttuktan sonra da belgelerimizle bankaya gittik ve banka hesabımızı açtık. Diğer bir noktada, ya işte İngiltere'de vergiler çok yüksek. Yani ben 10 küsur yıl Türkiye'de beyaz yakalı olarak çalıştım. Yani maaşımın ne kadar vergiye gittiğini aşağı yukarı oran olarak biliyorum. Yani Türkiye'de sanırım 40-45'ler mertebesinde gelir vergisi ödeyebiliyorsunuz bir çalışan olarak. Ya burada da çok benzer şekilde, çok ayrıldığını düşünmüyorum. Türkiye'de şirket sahibi olmadım ama sanırım orada da kurumlar vergisi %25 mertebesindeydi. Değişmiş olabilir. Ama burada da 19 ile 25 arasında değişiyor. Bunun da yakın olduğunu düşünüyorum. Haliyle İngiltere'de vergiler çok yüksek gibi bir sonuca ben varamadım burada kendi izlenimlerim sonucunda. Sonuçta hiçbir ülke mükemmel değil. Ülke olayı çok kapsamlı bir konu. Günlük hayattan örnek verecek olursak, örneğin bir grup olarak yemeğe çıktığınızda bile ya da çok uğraştığınız bir düğünde bile insanların sadece yemek ve servis konusunda mutlu etmenin ne kadar zor olduğunu yaşamış, bilmiş olabilirsiniz. Size verebileceğim naçizane tavsiye, eğer ülke değiştirecekseniz ve gittiğiniz ülkede kalıcı olmak gibi bir planınız varsa, gitmeyi planladığınız ülkede neler aradığınızdan ziyade mevcuttaki ülkenizi neden bırakmak istediğinize odaklanın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.